1899 yılında Blackwater kasabasındaki soygun planları bozulan Van der Linde çetesi kaçmaya başlar. Büyük bir miktar parayı geride bırakarak hem kanundan hem de ödül avcılarından kaçmaya başlarlar. Kaçış rotası ise soğuk kuzeyin karlı dağlarıdır. Bugün sizlerle RDR2'nin ana hikayesini ele alacağız. Ben Hawkson ve iyi seyirler. Çete kaçmaya devam ederken Coulter adındaki maden kasabasına kamp kurarlar. Çete lideri Dutch yanına Arthur ve Micah'ı alıp bir çiftliğe giderler. Çiftlikte düşman çetesi olan O'Driscolls parti yapmaktadır. Düşman çetenin adamlarını alt ettikten sonra Sadie Adler adında bir kadını kurtarırız. Bayan Adler'ın kocası O'Driscolls tarafından öldürülmüştür ve dul kalmıştır. Çete para bulmak için Cornwall'a ait bir tren soyarlar. Cornwall ise çetenin peşine düşmek için Pinkerton dedektiflik bürosundan Andrew Milton ve Edgar Ross'u tutuklamak için kiralar. Çete bir şeyin farkına varmıştır. Artık bu kanun kaçağı hayatı yeni Amerika'da istenmemektedir. Bu yüzden bu işleri bırakıp emekli olmayı isterler. Tabi bu istekleri için daha çok para gerekmektedir. Çete sert soğuktan kurtulmak için güneydeki New Hanover'a taşınır. Para toplamak için birçok soygun, tefecilik gibi işler yaparlar. Fakat Dutch bunların yeterli olmayacağını, çok daha büyük bir soyguna ihtiyaçları olduklarını söyleyip durur. Cornwall'un adamlarıyla çatıştıktan sonra kampları deşifre olur ve yeni bir yere taşınırlar. Taşındıkları yer olan Rhodes'ta iki büyük aile vardır. Bu aileler Grace ve Braithwaite's'tir. Çete ikili oynamak için aileleri birbirine düşürmeye oynar fakat çok geçmeden bu girişim fark edilir. Aileler intikam almak ister. Grace ailesi Sean'ı öldürür. Braithwaite'sler de John Marston'un oğlu Jack Marston'ı kaçırır. Belki de oyunun en iyi görevlerinden biri olan bu görev, çetenin iki büyük aileyi de yok etmesidir. Jack ise bir şehir baronu olan Angelo Bronte'ye satılmıştır. Dutch, Arthur ve John Jack'i almak için Bronte ile anlaşmaya çalışır ve hatta bir baloya bile katılırlar. Bu sırada Angelo Bronte çeteyi ihanet ederek pusuya düşürür. Dutch intikam almak ister ve Bronte'yi timsah dolu bir göle atarak yem eder. Dutch, ülkeyi terk etmek için gerekli parayı büyük bir soygunda elde edebileceklerini söyler. Soygun yapılırken Pinkerton'lar Hosea'yı öldürür. Hemen ardından Lenny de bu soygunda öldürülür ve John ise tutuklanır. Dutch, Arthur, Micah, Bill ve Javier Küba'ya kaçarlar. Gemi yolculuğu sırasında gemi batar ve Guarma adasına vururlar. Çete burada sömürülen yerel halkın isyanına yardım eder ve işgal güçlerine karşı mücadele ederler. Sonrasında ABD'ye geri dönmeyi başaran çete, çok geçmeden Pinkerton tarafından saldırıya uğrar. Dutch bu kadar başarısızlığın nedeninin çetenin içindeki bir köstebek yüzünden olduğunu düşünür. Çete yeni bir yere yerleştiklerinde Dutch halen büyük bir soygun yapmayı planlar. Arthur ise tutuklanan John Marston'ı kurtarmak istese de Dutch bunun daha sonra olacağını söyler. Burada çok ufak bir ara vermek istiyorum. Hayır, henüz sponsorum yok fakat sizden küçük bir şey isteyeceğim. Kanalın gelişimi için abone olmanız ve eğer beğeniyorsanız videolara like atmanız çok önemli. Bunlar kanalın gelişimi için gerçekten önem arz ediyor. Diyeceklerim bu kadar, hemen devam edelim. Sadie Adler kocasını kaybettiği günden beri güçlü ve dik başlı bir kadına dönüşür. Arthur'u da yanına alarak Dutch'ın emrine karşı gelir ve John Marston'ı kurtarmaya gider. Dutch ise çetenin üzerindeki dikkatleri başka tarafa çekmek için bir Kızılderili grubunu maşa olarak kullanır ve ABD ordusu da savaşa sokar. Dutch'ın bu hamlesi birçok Kızılderili'nin ölümüne, hatta kabile liderinin oğlunun ölümüne yol açar. Arthur artık Dutch'ın fazla yanlış karar verdiğini düşünür. Bu yanlış kararlardan biri de Hosea'nın ölümü sonrası Dutch'ın sağ kolunun Micah olmasıdır. Micah sürekli Dutch'ı doldurmaktadır. Micah'ın dolduruşlarına gelen Dutch, Arthur'un sadakatini sorgulamaya başlar. Arthur, Dutch'ın kontrolden çıktığını, duygusal ve panik kararlar veren, cinayetten ve vahşetten hiç kaçınmayan bir adama dönüşmesini görür. Arthur tefecilik yaparken çiftçinin birinden tüberküloz hastalığına yakalanır. Yaşayacağı süre artık çok azdır. Çete içindeki bazı üyeler çeteyi terk eder. Dutch'ın sevgilisi Molly sarhoş olmuştur ve casus olduğunu itiraf eder. Susan Grimshaw ani bir vuruşla Molly'yi öldürür. Arthur, çetenin uçuruma sürükleneceğini bildiğinden ailesi olan John Marston'a sürekli yeni bir hayata başlaması konusuna tembihler. Arthur, kocasının intikamını almak isteyen Sadie Adler'a, daha sonra da kabile halkına destek olmak isteyen Charles'a yardım eder. Dutch, Cornwall'un yanına çetesiyle birlikte gider ve Cornwall'ı öldürür. Büyük soygun sonrasında John Marston Dutch tarafından ölüme terk edilir. Arthur, Dutch'ın bu hareketiyle ona olan sadakatini tamamen yitirmiştir. Dutch bununla kalmaz ve Milton'ın kaçırdığı Abigail, yani John'un karısını kurtarmayı da istemez. Sadie Adler ve Arthur Dutch'ı dikkate almaz ve Abigail'i kurtarmaya giderler. Abigail'i tam kurtaracakken Milton çıka gelir. Milton, Guarma adasından kurtuldukları günden beri Micah'ın bir casus olduğunu söyler. Abigail bundan hemen sonra Milton'ı öldürür.
Arthur bir fedakarlık yaparak Sadie Adler ve Abigail'in kaçmasını söyler. Veda etmeden hemen önce Abigail Dutch'ın para zulasını açan kasanın anahtarını Arthur'a verir ve yolları ayrılır. Arthur kampa geri dönüp Micah'ı ihanetle suçlar. Çete içinde ikiye ayrılan grup silahlarını çeker. Bu sırada Susan Grimshaw Micah tarafından öldürülür. Hemen sonrasında John kampa gelir ve Dutch tarafından ölüme terk edildiğini söyler. Arthur ve John tek başlarına çetenin geri kalanına karşı kalmıştır. Çetenin geri kalanı ise Dutch, Micah, Bill ve Javier'dir. Bu sırada Pinkerton kampa bir saldırı düzenler ve herkes kaçar. Burada Arthur'un iki seçeneği vardır. Pinkerton'larla mücadele eder ve John'a zaman kazandırır veya Dutch'ın para zulasını almak için kampa döner. Burada seçim oyuncuya bırakılmıştır. İki seçeneğin sonunda da Arthur Micah tarafından tuzağa düşürülür. Dutch kavgayı durdurur ve Arthur'un Micah hakkında söylediklerini dinler. Fakat bir şey yapmadan Arthur'u terk eder. Burada önemli olan bir kısım ise oyuncunun onur seviyesidir. Onur seviyesi düşükse Arthur Micah tarafından vahşi bir şekilde öldürülür. Eğer onur seviyesi yüksek ise Arthur ölüme terk edilir ve huzurlu bir ölüm yaşar. Hikayenin Arthur kısmı burada biter. Yıllar geçer. John Marston Arthur'un nasihatlerine uyar ve sakin bir hayata yaşamaya çalışır. Ailesiyle birlikte takma isimler kullanarak çalışmaktadırlar. Bir çiftlik bulurlar ve çalışmaya başlarlar. John çiftlik sahibine düşman olan birkaç kişiyle çatışır. Abigail John'un yaptıklarını doğru bulmaz ve Jack'i de alıp onu terk eder. John Abigail'i ve oğlunu geri kazanmak için çiftlik kurmaya karar verir. Bir arsa satın alır ve bu süre zarfında dayı, Charles ve Sadie Adler ile tekrardan karşılaşır. Adler'la birkaç iş yaparlar ve dayıyla Charles çiftliğin inşasına yardım ederler. Abigail John'un mektubu sonrası geri döner. John Arthur'un verdiği yüzüğü Abigail'e vererek evlenme teklifi eder. Sadie Adler Micah'ın yerini bulmuştur ve Charles ile John'u yanına alarak intikam için gitmek ister. Abigail buna karşı çıksa da üçlü intikam için yola koyulurlar. Let's go kill this son of a bitch then. Micah'ın yerine ulaşırken Sadie Adler ve Charles yaralanır. John tek başına gitmeye devam eder ve en sonunda Micah'ı bulur. Hiç beklenmedik bir sırada Dutch ortaya çıkar ve iki tarafa da silah doğrultur. Dutch ani bir hareketle Micah'ı vurur ve John Micah'a defalarca ateş eder. You shot me. You shot me pretty good. John geride kalan para zulasını alır ve borçlarını ödemek için kullanır. Çiftliğe geri döner ve resmi olarak Abigail ile evlenir. Çiftlikte Marston ailesi ve dayı yaşamaktadır. Sadie Adler ve Charles ise yollarını ayırır ve kendi hayatlarını yaşamaya giderler. Çetenin diğer üyeleri kendi hayatlarını yaşamaktadır. Hepsi farklı yerlere dağılan üyeler artık çete hayatından kopmuştur. Dedektiflik bürosundan Ajan Rose, Micah'ın ölüsünü bulur ve John'un çiftliğine kadar iz sürer. Bu olayla birlikte geçmişi anlatan RDR eki biter ve ilk oyunun hikayesi başlar. Hikayemiz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer istek gelirse ilk oyunun hikayesini de yapmayı planlıyorum. Videolara gerçekten emek veriyorum ve saatler harcıyorum. Eğer destek olmak isterseniz kanala abone olmayı, videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.